Dikiş sınıfından merhabalar ve büyük beden güzel pazen yazlık elbisemizden. Bize bu elbisenin dikiminde Gül Hanım eşlik edecek. Şimdi bütün ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Hep birlikte dikeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalıp bilgisiyle başlıyoruz. Dikiş sınıfı önce kalıp bilgisini verir. Tunikten elbise yaptık. 44-52 beden aralığında, burada sayısının 2021'e 02 sayısı özel sayıdır. Bunu internetten alabilirsiniz. Tuniğin boyunu uzatarak biz biraz daha hafif açmalar yaparak elbisemizi dikeceğiz. Nasıl gode verdiğimizi de size şimdi göstereceğiz. Gode vermek veya evazelik vermek diyoruz. Kumaşımız pamuklu pazen bir kumaş. Kalıp yerleştirmeyi görüyorsunuz. Düz boy ipliklerimize, kumaş katına dikkat ediyoruz. 3 santimlik bir açma yaptık. Kalçaya oturmasın istiyoruz. Biraz bol bir model olsun istiyoruz. Siz isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız. Göğüs pensini kapatmadık, kapatabilirdik ama tercih etmedik. Gül Hanım burada kolu bakınız yanlış koymuş, gördüğünüz gibi. Düz boy ipine dikkat etmemiş ve yatay yerleştirmiş. Hiçbir zaman tavsiye etmediğimiz bir şey bu. Biz de yapmamaya gayret ediyoruz. Hatta hiç yapmıyoruz. Sizin de asla yapmanızı istemiyoruz. Kumaşımızın eni tek en olduğu için ön ortası ve arka ortası dikişli olmak zorunda. Bu kumaşımız Gül Hanım'ın memleketi olan Bulgaristan'dan gelen bir kumaş ve son derece güzel, kaliteli bir kumaş. Ancak geçmiş yılların kumaşlarında, genellikle elbiseliklerde ve etekliklerde tek en kumaşlar kullanıldığı için biz 50 bedeni sığdıramadığımızdan dolayı bu şekilde kumaş yerleştirmesi yaptık. Ön ortasını ve arka ortasını dikişli olacak şekilde kalıplarımızı kumaşa yerleştirdik. Desen yönüne dikkat ettik. Şimdi tuniğin boyunu uzattık ve elbisemizi kesiyoruz. Burada ölçüyü almıştık ama daha sonradan elbisemizin boyunu kısalttık. Kumaş eğriliklerine dikkat ediyoruz. Her zamanki gibi defosu var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Dikiş payını da özellikle büyük bedenlerde biraz fazla vermeye gayret ediyoruz. Pens asla kumaşta kesilmez. Bunu artık dikiş sınıfının sevgili öğrencileri biliyor. Pens işaretlerimizi geçiriyoruz. Kol takma yeri, kol işaretleri, omuz işaretleri ve yakayı biraz kapalı kestik. Daha sonra videonun ilerleyen yerlerinde göreceksiniz. Yakamızı kendi isteğimize göre açacağız. İlk önce yakayı kapalı kesmek her zaman faydalıdır. Çünkü kumaşımızın aşağıya yakayı ne kadar çekeceğini bilemeyiz. İlk kez diktiğimiz bir kalıp ve ilk kez diktiğimiz bir kumaş ise. Penslerimizi kapattık. Pens dikişlerimizi yapacağız. Ön ve arka ortalarını iğneledik. Overlocklarını çektik. Ayrı ayrı çektik overlockları çünkü esnek bir kumaş değil. Esnek olmayan kumaşlarda overlockların ayrı çekilmesi gerekiyor. Pens ucunu hiçbir zaman sağlamlaştırma yapmıyorduk. Uzun bırakıyorduk ve düğümleyerek kesiyorduk. Şimdi Gül Hanım onu yapacak. Pens ucunda buna lütfen dikkat ediniz ve unutmayınız. Hazır giyimde genellikle sağlamlaştırma yapılıyor. Ama bizim gibi kişiye özel tasarım, bedene özel dikimlerde ve bu tür kumaşlarda yapılmamasını tercih ediyoruz. Ön ve arka ortasının makine dikişlerini yaptıktan sonraki değişmeyen kuralımız olan dikiş açma ütüsü, dikiş ara ütüsü dediğimiz ütülemeyi yapıyoruz. Bu da son derece önemlidir. Abonelerim çok iyi bilirler ve çok iyi öğrendiklerinden benim hiçbir şüphem yok. Bakınız kumaşı esnetmeden, şeklini bozmadan sadece dikişi açacak şekilde bir ütü yapıyoruz. Aynı şeyi omuz dikişlerinde. Bir makine dikişi, bir ütü. Bir dikiş, bir ütü şeklinde ilerliyoruz. Dikişte ve moda tasarımında ince ayrıntılar işinizi sanata dönüştürür. Şimdi Gül Hanım dayanamıyor ve bir kere şöyle boynundan elbiseyi geçirip bakmak istiyor nasıl olduğunu, çünkü bizi heyecanlandıran bir model oldu. Biliyorsunuz büyük bedenlerde bazen
Beden özelliklerimizden dolayı kalıplar bedenimize uymayabiliyor. Onu merak ettiğimiz için şöylece baktık ve Gül Hanım'ın oldukça hoşuna gitti. Bizim de hoşumuza gitti. Gördüğünüz gibi iyi ilerleyecek bir çalışma oluyor. Provamızdan memnun kaldıktan sonra yan dikişlerini birleştiriyoruz ve ara ütüsünü yapıyoruz. Kumaşımız esnek olmayan bir kumaş olduğu için ilk önce omuzları ve yan dikişleri birleştirdikten sonra kol takacağız biz bu elbisede. Bunu çok karıştırıyorsunuz, özellikle kumaşa göre kol takılması gerektiğini. Örme ve esnek kumaşlarda önce kolu takabiliriz ama bu tip kumaşlarda bunu da çok fazla tercih etmiyoruz. Sıra geldi kolumuzu takmaya. Kol üzerine büzgü aldıktan sonra ve yuvarlaklığını sağladıktan sonra kaban dikimi videosunda bunu çok güzel anlatmıştım, neden yaptığımızı da. Kolumuzu, kumaşımız az olduğu için kısa kol tercih ederek kollarımızı takıp düz dikişini yapıyoruz. Kol üzerine aldığımız yardımcı büzgü teyelleri bizim kolu rahat ve yuvarlak döndürmemizi sağlıyor. Kol kalıbımızda nereden nereye kadar büzeceğimizin işareti zaten var. Kol işaretlerimiz ve kol ortamız alınmış. Şimdi kol alt dikişini diktikten sonra kolumuzu elbisemize takabileceğiz. Son derece kolay ve pratik dikilen bir elbise modeli. Biz bu elbiseyi, yani bu kalıbı neredeyse bütün büyük beden kursiyerlerime diktik. Çünkü kalıp çok tavsiye, çok güzel bir kalıp. Onun da altını çizerek size anlatayım. Şimdi kol üst dikişinin teyli yapılacak ve kollara taktıktan sonra da hepimizin mutluluğunu görüyorsunuz. Çünkü dikişe yeni başlayan ve yeni öğrenenlerin şu aşamayı gördüklerindeki mutluluğunu ben yaşamayı çok fazla seviyorum. Sıra geldi yaka pervazımızı yapmaya. Yaka bize biraz kapalı geldiği için yakamızı biraz daha keserek açacağız. Bu tamamen tercihe kalmış bir durumdur. Kapalı yapabilirsiniz, bisiklet yakalı yapabilirsiniz veya biraz daha açabilirsiniz. Elbisemizi dörde katlayarak yaka açıklığını verdikten sonra yakamızı şekline göre etrafını ölçüyoruz ve düşünüyoruz. Biye mi yapsak, pervaz mı yapsak, biye mi yapsak, pervaz mı yapsak? Bu şekilde konuşmalardan sonra şekline göre pervaz yapmaya karar veriyoruz ve pervaz kalıbımızı yakamızın şeklini biz değiştirdiğimiz için elbisemizin üzerinden şekline göre alarak cetvelle ölçerek ve düzelterek pervaz kalıbımızı elde ediyoruz. Yeniden dikkat etmemiz şey teknik çalışmak ve düz boy ipine dikkat ederek omuz çizgisini alıyoruz. Arka yaka ortası, ön yaka ortası hepsini işaretledikten sonra dikiş paylarımızı vererek pervaz kalıbımızı elde ediyoruz. Daha önceki geçmiş videolarımda da ayrıntılarıyla pervaz kalıbı nasıl çıkartılır görebilirsiniz. Geçmiş videolarımı izlemeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum elbette ki. Bakınız, cetvel ve riga kullanarak şekline göre pervazımızı yerleştirdikten sonra 3 santim, 4 santim, 5 santim gibi ne kadar pervaz genişliği istiyorsak onu da şekline göre uzatarak veriyoruz. 3 santim veriyoruz. Biz bunda 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak değişir. Kumaşa bağlı olarak değişir. Eğer siz de bu elbisenin aynısından dikerseniz ve aynı teknikleri uygularsanız Instagram'dan dikiş sınıfı yazarak sayfamı bulabilir, bizi etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çok mutlu oluyoruz ve bir şeyleri paylaşmış olmaktan dolayı daha çok mutlu oluyoruz. Kursiyerlerim de mutlu oluyor. Hep birlikte mutluluk çoğalıyor. Pervaz kalıbımız hazırlandı. Ön ortasını kumaş katına getireceğiz. Arka ortasına da dikiş payı vererek pervazımızı kumaşımıza yerleştirerek keseceğiz. Tam bu aşamada söylemek istediğim bir şey var. Pervazın şekli oldukça önemlidir. Özellikle V yakalarda yakanın V şeklinin bozulmaması önemlidir. Evet. Çiçek telası bu arada kullandığımız, mutlaka soracaksınızdır yorumlar kısmında. Evet, pervazımızı kontrol ediyoruz. Hiçbir aksilik olmadığını görüyoruz. Biraz pervaz kısmı uzun
sürüyor ama tele yapıştırdık. Pervazımızı kestikten sonra kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde elbisemizin ön kısmından dikerek gerekli çıtlatmaları yapıp payını inceltiyoruz ve pervaz parçasını 1 milimetre geriye dönecek şekilde elbisenin tersine doğru çevireceğiz ve pay ile pervaz arasındaki dikişe bir çima dikişi dikeceğiz. Üstünden dikiş dikmeyin. Vallahi hiç güzel durmuyor bu modellerde. Pervaz ile bu parçayı tutacak şekilde bir dikiş dikmemiz gerekiyor. Burada ayrıntılı olarak göstermeye çalıştık ve elbisemizi ütüleyip giydik bile. Çok yakıştı. Şimdi etek boyunu biraz kısaltacağız. Pervazımızın bitmiş halini size gösteriyoruz. Ütüyle ve makineyle esnetmediğimiz için de pervazımız çok güzel oldu. Elbisemizin etek boyunu almak için mutlaka 4'e katlıyoruz. Koltuk altından iğneliyoruz ve ön arka ortası masanın kenarına gelecek şekilde elbisemizi masanın kenarına koyuyoruz. Elbise boylarında, etek boylarındaki sarkmaları bu şekilde engelliyoruz. Teknik çalışarak bakın. Ön ortası, arka ortası masanın kenarına geldi. 4'e katladık. Simetrik bir kesim elde etmek için iğneledik. Şekline göre kısaltmamızı yaptık. 3 veya 4 santim etek ucundan kıvırma payını verdik. Ve 4 katını aynı anda keseceğiz. Dümdüz keserseniz, yani şekline göre kesmezseniz eteğin iki ucundan sarkmalar olacaktır. Biz etek ucundaki kavisin şeklini hiç bozmadan kestik ve elbisemizi bitirdik. Çok şık, çok zarif ve çok güzel oldu. Kumaş da bu modele çok uydu. Gül Hanım da mutlu oldu. Biz daha çok mutlu olduk. Lütfen bu videoların devamı gelsin istiyorsanız yorumlar kısmına yazın ve dikiş sınıfında kalın. Sevgiyle kalın. Oynatma listelerini aşağıda açıklamalar kısmına bırakıyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Kanalımıza destek olun. Daima ve sevgiyle sizi çok sevdiğimi unutmayın. Dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler herkese. Hoşça kalın.